Yaklaşık 1 yıla yakın süredir benden istenen bir eğitim seti var. Zaman yönetimi. Ama zaman yönetimini böyle çok klasik şeylerle değil de olabildiğince sizden gelen sorularla anlatmaya çalışacağım. Çünkü sizin sıkıntılarınızı Instagram üzerinden 300-350 civarında soruyla topladım. Başlamadan 2 şey aradan çıkarmamız lazım. 1. Zaman yönetimi için size şöyle bir cihaz önereceğim. Bunun gibi bir şeyi nasıl kullanırsınız? 2. Özellikle ders çalışanlar. 2. Şu meseleyi çözmemiz lazım. Uyku. Benle ilgili bir şehir efsanesi, yanlış anlaşılan bir şey var. Ben gençlere ya da her yaştan insana 2 saat uykuyu öneriyormuşum gibi bir şehir efsanesi çıktı. Bunu Ekşi Sözlük vesaire gibi ortamlarda destekledi zamanla. Benim böyle bir önerim yok. Ben durumu şöyle anlattım. Ben geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı 2 saat uyuyabiliyorum. Uyuyabilsem belki ben de uyurum 7 saat. Ama bir insanın 8 saat, 9 saat, 10 saat uyuması da bana mantıklı gelmiyor dedim. Çünkü zaten yaşıyorsunuz hepi topu 24 saat. Bunun 7 saatini uyuyun. Ama eğer 12 yaş altındaysanız 8 saat uyuyun. Eğer 3 yaş altındaysanız 12 saat uyuyun. Eğer 18 yaş altındaysanız 7 saat uyuyun. Üzerine çıktığınız zaman 6 saate kadar inmek istiyorsanız inin. Bu size tasarruf. Sizin için. Gelin görelim zaman yönetimi nasıl yapılır? Hoş geldiniz. 3 tip zaman vardır. Biz sadece üçüncüsünü yönetebiliyoruz. Birincisi psikolojik zaman. Psikolojik zaman dediğimiz şey dişçi koltuğunda uzun geçen, sevgilinin yanında hızlıca geçen zaman. Bundan daha önce bahsetmiştik. Bunu yönetemezsin. Bu keyif aldığın ortamda bir bakarsın çabucak bitmiş. Ama ders çalışırken bir türlü geçmez gibi. İkincisi bedensel zaman, biyolojik zaman. Bu da yani insanların işte alabalıkları düşünün. Alabalıklar işte bir derede doğuyor. Sonra okyanusa açılıyor. Sonra dönüyor geliyor. O dereye tekrar en yukarıya çıkıp ölüyor. Yani bir yaşam döngüsü var. İnsanların da bir döngüsü var. İlk 10-15 yıl çöp. Senin bir işine yaramıyor zaten. İstediğin her şeyi yapamıyorsun. Son 5-10 yılda çok fazla bir şey var. Ortada cücük kadar bir zaman var. İşte bu 30-40 yıl yarısını uykuda geçirirsen çöp. Yazık günah. İşte bu zamanı söylüyoruz. Bu da biyolojik olarak çok yönetemediğim bir şey. Yani böyle suratını sürekli gerdiren, sürekli botoks dayayan insanlar görüyorum. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Ben zamana direniyorum. Ya dışın direniyor da için direnmiyor maalesef. Yani sonra göçüp gidiyorsun erken yaşta. İşte bu da çok yönetemediğimiz bir zaman ama asıl yönetebildiğimiz zaman yönetsel zaman. Yani gerçek hayatının kendisi. İşte onu yönetebilmek için ister ders çalış, ister işte iş hayatında ol, nerede olursan ol. Birkaç tane teknikten bahsedeceğiz. Bir uygulamadan bahsedeceğim. Duvar takviminden çok kısa bahsedeceğim çünkü daha önce bahsettim. Lütfen ilk öncelikle eğer ders çalışıyorsanız şu ekranda gördüğünüz satranç saatini alın. Şaka yapmıyorum. Bu yurt dışında gördüğüm ve ders çalıştırmak için kullanılan bir saat. Bu saatin diğer saatlerden farkı ne? Satranç oynayanlar bilir. Burada 2 tane buton vardır. Butonlardan birine basınca karşı tarafın saati çalışmaya başlar satrançta. Siz hamle yaptıkça basarsınız ve sizin saatiniz durur, karşının saati işlemeye başlar. Belli süre mesela 15 dakika geriye sayabilir ya da 15 dakika ileriye sayabilir. Ne işe yarayacak? Ders çalıştığınız ve çalışmadığınız süreler ölçeceğiz. Dolayısıyla eğer siz ders çalışmayıp kendi Crush'ta şeker kırmak, PUBG'de ülkeyi kurtarmak istiyorsanız saate basacaksınız ve 15 dakikaya ayarlayacaksınız. 15 dakika içerisinde istediğini yap. Pomodoro tekniğini buraya hiç sokmayacağım. Bak ertelemek ve Pomodoro tekniği üzerine 100 bin üzeri belki 200-300 bin izlenen bir videom var. Onu açıklama bölümüne koyarım. Onu bırak. Bu teknik şöyle bir şey. Senin hangi zaman ne kadar harcadığını gösteriyor. Dolayısıyla ders çalışırken basarsın. 40 dakika oldu mu? Oldu. Tamam şimdi diğer tarafa basıyorsun. Boş aylak zaman, eğlenceli zamanı. Orada da 20 dakikayı dolduruyorsun. Bu saat niye önemli? Sebebini anlatayım. Çünkü diğer saatlerde şöyle saçma bir şey yapıyorsunuz. Zaman tuzaklarını falan geçeceğim. İçiniz rahat olsun. 10 dakika kala derse mi başlanır? 3 geçiyor derse başlanmaz. Uğurlu sayım 15. Aha saat 4 oldu zaten akşam yemeği yaklaşıyor saat 8'de. Yapmayın etmeyin ne olur gözünü seveyim. Hatta bu yemek yemenin saatleri de önemli. Ne olur? Gerçek duvarda duran saatten bağımsız yaşıyoruz. Zaten saat olarak telefonun, tabletin saatini sakın kullanmayın. Ona bakınca ekranda bir tane WhatsApp bildirim, hop orada ne var falan derken gider.
Biz bu satranç saatini eğer üniversiteye falan hazırlanıyorsanız ya da çok önemli bir sınava hazırlanıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Ayrıca isterseniz çiftler de bu saati kullanabilir. Diyelim ki sürekli çok konuşuyor bir tanesi. Saate basarak kimin ne kadar konuştuğunu anlarız. Bunlar münazaralar için falan da önerilebilecek saatlerdir. Şimdi gelelim zaman yönetiminin genel kavramlarına. 12 düşmanınızla tanıştıracağım sizi. Bunlar sık bildiğiniz, sık duyduğunuz şeyler ama birazcık esneteceğiz ve çözümlerine geçeceğiz sonra. Birincisi, sen. Zaman yönetimi konusunda en büyük düşmanın sensin. Neden sensin? Çünkü bir şeye başladığın zaman kendini demotive ediyorsun. Ya da organize olmuyorsun. Organize olmadığın için de, bir planın olmadığı için de zaman öyle geçiyor, böyle geçiyor. Bugün bitiyor. Ya aman perşembe de oldu deyip haftayı da bitireyim. Hafta sonu zaten çalışılmaz falan derken ömrü geçiyor. Kopyala yapıştır haftalar ve yıllar yaşıyorsun. Geçen seneden bu senin hiçbir farkı olmuyor. Eğer ki senin için zaman değişikliği, zamandaki ilginçlikler sırf başına gelen kötü şeylerse kusura bakma hayatı boşuna yaşıyorsun. İkinci düşmanımız gönül. Aşk, meşk, dostlar, arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bazı insanlar aşırı hislidir. Şimdi ya, aşık oldu mu işi bırakıp, hayatı küsüp, dersi bırakıp ben işte öyle aşığım, böyle aşığım diye delirenleri saymıyorum. Onlar artık normal diyelim ki yapmayın. Ama başkalarına da gıcık olan, bir başkası tartıştı mı evde o konuyu bitiremeyen, sürekli içinde hırslanan ve kafasında bir stresi bitiremeyen insanlar da kendi zamanlarını çöpe atıyorlar. Birine mi sinirlendin? Git konuşabiliyorsan konuş. Konuşamıyorsan o zaman unut. Yapabileceğin bir şey yoksa kusura bakma. 3 nolu düşmanımız. 3. Amaçsızlık, hedefsizlik. Yani kafası karışık sen. Hiçbir işime yaramıyorsun kusura bakma yani. Kendim için söylüyorum. Kafası karışmış bir Haluk benim bir işime yaramaz. Büyük bir düşman. Neden? Varacağın durağı bilmezsen, nerede ineceğini bilmezsen o zaman yolculuğun bir anlamı var mı? Diyorsun ki işte mesela ders çalışırken düşünelim. Şu konu bitsin deyip o konuyu bitirdiğinde ara vermezsen doz aşımı da iyi değil. Bunu bitirdim hazır başlamışken. Ya dur işte hedefler koy ve o hedeflerince ilerle. Ama insanlarla da buluştuğu zaman nereye gidelim? İnanılmaz bir zaman çöplüğü. Ya bir hedefin yoksa niye buluşuyorsun? Tam bir araya gelmek güzel ama bir hedefiniz olsun. Zaten göreceksiniz 4 nolu zaman tuzağı gereksiz insanlar, gereksiz tartışmalar. O kadar saçma bir şey ki. Sen haklıydın ben haklıyım. Öbürü haklı sen daha haklısın. Sen niye böyle dedin? Geçmişi tartışmak kadar çöp bir şey yok. Türkiye'de iş toplantılarında yarı süre ya da 1/3 süre şununla geçiyor. Kaizen eğitimlerinde anlatıyorum çünkü. İşte kimin suçu? Bu niye olmadı kimin suçu? Bu niye olmadı kimin suçu? Geçen haftayı değerlendirip bu haftayı planlama Türkiye'de o kadar yanlış yapılıyor ki. Aile içi toplantılarda da niye olmadı? Ya niye olmadı da gerçekten birine suçu atmaksa konu yanlış. Gerçekten neden olmadığını araştırıyorsak güzel. Ve gereksiz insanlar buluştuğunda abi işte öyle, abi bu çok kötü, şu ne kadar iğrenç insan, bu tük kaka, şunun elbisesini gördün mü? Bak sosyal medyada 2 tane kedi köpek videosu. Kusura bakmayın da bu insanlar hayatınızdan tükürün, atın. Kurtulun o insanlardan. Bunlar sizin zaman bakterileriniz, zaman vampirleriniz. 5. Değinmezsem olmaz ama çözümünü de söyleyeceğim. Sosyal medya. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O sosyal medya, o WhatsApp, o bildirimler, Wi-Fi blocker denilen programlar var. Kendi rızanla telefona kuruyorsun ya da annem babam modemi orada kuruyor bir şekilde. İstediğin telefona, istediğin kadar internet gitmesini sağlıyorsun. Ha ben iradeliyim dersen uçak modu. Kesinlikle her telefonda bulunan bedava kişisel kontrol. Bir toplantıya, bir işe bir şeye mi başlayacaksın? Uçak modu. Büyük bir şirketin yöneticisinden toplantı başlarken herkesin telefonu uçak moduna aldıracaksın. Eğer ki kendini yöneteceğin bir işin sahibiysen ve kararlıysan uçak moduna al. Şaka yapmıyorum. Ama bana ulaşamadın. Ne olacak? Kırmızı telefon mu? Seni Peluş Trump mı arayacak? Bizim başkan mı arayacak? Boş ver. Ya senden daha önemli bir insan yok ki. 6. Geçmeden lütfen herkes bir açıklama bölümüne şu sosyal medyada geçen süreyi ölçüyor akıllı telefonlar. Ne kadar süre gitmiş son bir haftada bir yazsın. Günde ne kadar, haftada ne kadar, bir ay boyunca ne bulursanız bir yazın. Telefonlar ölçüyor onu. 6. Hayır diyememe. Kanalda bunun üstüne de video var. Çünkü hayır demek çok önemli. Hayır diyemediğin için o kadar çerçöp iş yaparsın ki. Öyle dersem kırılır, böyle dersem o üzülür. Yapacağımız işleri öncelik sıralamasına diziyoruz. 1. Senin mutlu olacağın işler. Ama hayati olanlar ve acil olanlar. Bu çok önemli. 2. Sürekli ertelediğin bumerang işler.
Ben bunlara bumerang diyorum. Erteleme Pomodoro diye bir video var, daha önce söylemiştim. Bunlar nedir biliyor musun? O gün gelir ileri atarsın. O gün gelir ileri atarsın. Sonunda yine gelir. Artık ertelediğin işleri bir kağıda yaz. Ya üstünü çiz ya da yap. Kim ya? O zaman çiz üstünü. Demek ki o kadar önemli değil. Sürekli ertelediğine göre çerçöp bir iş. Kusura bakmayın, bunlarla yüzleşeceğiz. Hayır, kimlere diyemiyorsanız onların sizin için ne kadar önemli olduğuna bakın. İşlerin sıralamasına geri dönün. 1. Senin için acil olanlar ve senin için olanlar. 2. Ertelediklerin senin için olanlar. 3. Bak burası önemli. Sevdiğin insanlar. Bu çok önemli. Senin sevdiğin ve seni seven insanların işlerine de öncelik ver. Ama 3. sırada. 4. Herhangi bir şekilde çevrendeki iletişim halinde kalacağın, sosyal yaşam olarak söylediğimiz insanlarla ilgili işler. İşte sinema, tiyatro falan filan. Bunları hep öne çekersen, o çağırdı sinemaya gideyim, öbürü çağırdı gezeyim, tozayım, senden başarılı bir insan çıkmaz. Zaman maman da yönetemezsin. Yedin ol düşmanın. Başkalarına iş atayamama. Ya da gereksiz atama. Senin için çok önemli bir işi başkasına güvenip veriyorsun. Diyelim ki kopya hazırlamayı başkasına veriyorsun. Hazırlamıyor, sınavda kalıyor. Kopya kötü bir şeydir, şaka yapıyorum. Ama lütfen senin yapmaman gereken işleri gerçekten başkalarına bırak. Çünkü şöyle bir huyun var. Ya beceremez o, dur ben yapayım. Bazıları da seni çok iyi gaza getirir. Ya ben yapamıyorum, yardım et. Bırak, boş ver. Survivor. Hayatta kal, ayakta kal. Kendini kurtar. Birazdan Survivor'a değineceğiz. Çünkü 8 nolu maddede hayatından çalan çerçöp şeyler. Televizyon dizileri, 3 saatlik Türk dizileri, Survivor bilmem ne, işte yeteneksizsiniz falan fıstık. İşte TV8'de üretilen ve toplumun uykusunu getiren bir sürü çerçöp yapım. Bunlar 3 saat sürer, hayatına hiçbir şey katmaz. Türkiye'de üretilen ve 3 saat süren hiçbir şey izlem. Sadece bu kadar değil. Magazin de yasak. Sana ne falanca ünlünün ne yaptığından. Senin karnını doyuruyor mu? %90'ı sahte zaten. Sırf ismi duyulsun diye. PlayStation. Tablette şeker kır kardeşim. PUBG oyna tamam ama PlayStation kurup da keyfini... Çünkü o cihaz bir saat çalıyor senden. Bir başkası. Samimi olarak beni dinleyin. Öğrenci olun ya da olmayın. Özellikle yetişkinlere. AVM'ler. Gitmeyin. Yani mahalle bakkalını yaşatın mantığıyla demiyorum. O AVM'yi amaçsızca zombi gibi gezen insanlara inanılmaz derecede kızıyorum. Çünkü işin sonunda işte hafta nasıl geçti anlamadım. 4 saat boş boş mağaza gezdin. Yani internetten alabileceğin şey için bile gidip sürekli psikolojik tatmin yaşıyorsun. Sonra diyorsun ki ben niye zaman kaybettim? Yemek yemek için AVM'ye girmeyin. Girin mahalledeki bir restoran, lokantayı, orada halledin işinizi. Ya da evde yiyin. Bir diğer düşmanınız konsantrasyon. Bakın konsantrasyon iki şekilde dağılır. Senin dağıtman. Çünkü kendi kendine fitne verirsin. Yani şunu yapayım. İşte, şu daha güzel. Dolapta ne vardı? Şunu arayayım. Bak arasam acaba ne der? Bu sensin. Tekrar söylüyorum. Uçak modu ve saat. O saat ders olarak veya seninle ilgili yaratıcılık, mesela resim yapıyorsan falan, senin kişisel zamanlı olarak işliyorsa başka bir şey düşünmeyeceksin. Bir de dışarıdan dağıtanlar vardır. Bunun en babası saçma sapan masa üstleridir. O kadar dağınıktır ki masaüstü. Benim öyle bir düzenim var diyor. Ben aradığımı burada bulmuyorsun. Tembelsin işte. Tembelsin. Kusura bakma. Çünkü bir sonraki madde bu tembellik. O tembelliğin içerisinde, o karmaşanın içerisinde üşeniyorsun ve sonunda bir şeyler dikkatini dağıtıyor. Orada birinin yazdığı post-it'i görüyorsun. Bilmem ne derken ders de çalışamıyorsun, iş de öğretemiyorsun. Son 2 taneye geldik. Sondan ikincisi yürüyen ölüler. Hayatta hiçbir kaybedeceği bir şey olmayan, böyle Japon balığı gibi gezen, İş yerinde çok görürsün bunu. Ders çalışırken okulda da görürsün. Öğrencilikte de, üniversitede de. Her yerde görürsün bak. Yanına gelir. Ne yapıyorsun? Yemek yiyelim. İşte bak onu headshot indireceksin. Onu hayatından çıkaracaksın. Özür dilerim. Şiddete şey vermeyelim. Mahal vermeyelim. Lütfen onu hayatından çıkar. Bir an önce çıkar. Çünkü o herkesin zamanından çalmaya çalışır. Hayat onun için böyle inanılmaz ağır çekimdir. Tembel hayvan gibi. Nefret ediyorum yürüyen ölülerden. Kendisi hiçbir amacı yok. Hayattan beklentisi. Bir de senin yanına gelince çok sıkıcı değil mi? Aman. İşte bu senin hayatını emer, yaşam sevincini. O gün çok güzel bir günse bile günün sonunda dersin ben niye yoruldum? Hiçbir yere de gitmedi. Bu seni emdi. Ve 12. Sonuncusu krizler. Krizler nedir biliyor musunuz? Siz bir plan yaptınız, bir duvar takvimi oluşturdunuz ki zaman yönetiminin babası duvar takvimidir. 2020'yi planlama videosunda anlattığım için çok uzatmayacağım. Bir duvar takvimi ne olacak? Ki biz Sen 2.0 uygulamasının içerisine de bunu koyduk.
Artık günlerini puanlayıp değerlendirebiliyorsun ve yıllık plan yapabiliyorsun. Seninki 0. iOS'ta da var, Android'de de. Duvar takviminin içerisine planladın. Haftalık, günlük planlarını da yaptın. Bak, plan 3 yıllık ya da 5 yıllık en uzun olur. Bütün ömrünü planlayamazsın. Sonra 1 yılı planlarsın duvar takvimiyle. Sonra haftalarını, sonra gününü. Ama her pazartesi benim telefonumda uygulamam var. O uygulamada gösteriyor hangi günler. Size çeşitli uygulama önerilerini aşağıya ekledim. Bunun içerisinde Trello's da var. Günlük çeşitli rutinlerini tutacakların da var. Listeler de var. Remember'lı, Mic gibi liste yapanlar da var. Aşağıda linki görürsünüz. Lütfen kriz anlarında paniklemeyin. Çünkü birisi arıyor. Ya şöyle şöyle olmuş, duydun mu? Ha, ne olacak falan filan. Üf, ben gitti, bugün bitti. Kriz anlarında ilk önce şuna bakın. Einstein'ın tekniğini uygulayın ya da. Bu beni bölmeye değer mi? Einstein'a birisi gelip de ya şöyle çok önemli bir şey var dediği zaman söyleme diyormuş. Oraya yaz, kağıdı koy. Ben işim bitince bakarım. Hayatınızın önceliği böyle olmalı. Her panikte elinizdeki her şeyi bırakıp dağılırsanız sürekli bir parantez açıyorsunuz ve o parantezleri kapamıyorsunuz. Ve ömrünüz çöp oluyor. Ve zaman kazanma. Bak, günde 25 saat nasıl üretilir daha önce anlatmıştım. 1 saat uykudan çalacaksın. Çalacaksın. Yarım saat çal. 7,5 saat, 8 saat uyuma, 7 saat uyu. Yarım saat oradan al. Bir diğer yarım saat. Şaka yapmıyorum. Yapmayacaksın ama ben bunu uygulayınca işime yarıyor. Ne olur dizi izlemek için tuvalete girmeyin. Yani 40 dakika. Türk halkının hani bağırsakları sarkmaya başladı. Çünkü tuvalette ekstradan kalıyorlar. Hemoroid falan gelişmeye başladı. Yapmayın, bu tembellik oluşuyor. Çünkü siz tuvaletteki sürenizi nasıl ayarlarsanız vücut da ona göre alışıyor. Ama siz tuvalete ben dizi izleyeceğim diye girerseniz olmadı bu iş. Çoklu zaman yönetimi denilen bir şey var. Lütfen bunu dengelemeye çalışın. Bazıları zarar eder. Ben zararlı olduğuna inanmıyorum. Mesela bir şey mi izleyeceksin? Sosyal medyada çok tanınan bir video var. Diyelim ki Haluk Tatar video attı mesela. Ya da sevdiğin bir YouTuber. Ya yemek yerken izle onu. İzliyorsan yine tuvalette izle ama ne olur başka bir işi yaparken bari izle. Ama tuvalette de kendine bir süre koy. De ki ya arkadaş bunun 10 dakikasını izleyeceğim. Yani 30 dakikalık gündemi tamam tuvalette izlersen yazık, günah vaktine. Çünkü ekstradan gereksiz zaman kaybediyorsun. Çoğu kişi telefonunu indirip yolda izliyor. Ya da dinliyor podcastler şeklinde. Dolayısıyla lütfen bir şey yaparken başka bir şey yapmayı öğren. Ama ne olur araba sürerken telefonda ya da tablette beni izlemeye kalkma ya da bir şeyler yapmaya çalışma. Bir başkası. Kesin önerim zaman yönetimi için. İnsanların size gelmesini beklemeyin, siz gidin. İnsanların sizi aramasını beklemeyin, siz arayın. Çünkü birisi sana geldiği zaman misafirlik ya da masana ya da bir şekilde işte yanına, o gidene kadar mecbursun ona. Ama sen ona gittiğin zaman istediğin zaman ayrılabilirsin. O sabit. Dolayısıyla konuşacağınız önemli konularda siz gidin yanlarına. Hiç gurur yapmayın. İstediğiniz kadar konuşun, sonra ayrılın. Çünkü ayrılması kolay. Çok acil bir işim çıktı, şu oldu bu oldu deyip ya da telefona, özür dilerim böyle bir sahtekarlık öğrettiğim için ama zaten biliyorsunuzdur. Sahte arama programları var. Ha, telefon çalıyor çok acil deyip topuklarsınız. Ama öbür türlü geldi mi kovamazsın. Ve tatiller. Biz tatil kültürü olmayan bir ülkeyiz, kusura bakmayın. Tatilleri işte gideyim şezlongda yatayım, yanayım. Ya yanmayın, ne olur yanmayın. 5 yıldızlı otele gidip de 10 yıldızlı otele gidip de o ekosistemin içerisinde köleleşmeyin. Tatil dediğiniz şey dinlenmek değildir. Bütün yıl yoruluyoruz. Bütün yıl yorulmuyorsun. Bütün yıl tembellik yapıyoruz maalesef. Evet işte yoruluyorsun ama bir rutin yapıyorsun, kabul et. Yani eğer ki borsa, işte NASA bir şeyler yönetmiyorsan yaptığın iş genelde rutin bir iş. Yani çok yaratıcılık varsa saygım var ama sevdiğin işte de işte ressamsan, heykeltıraşsan, müzisyensen zaten yorulmuyorsundur. Ne olur tatilleri gezip görmek için harcayın. Lütfen bir yerleri gezin. Yani yurt dışı gidin gezin demeyeceğim. Hadi orada cimrilik yapın ama bugün zaten yeni vergilerle ve zamlarla birlikte Türkiye'de tatil yapmakla artık İtalya'da tatil yapmak arasında çok bir fark kalmadı. Gidin, gezin, görün. Karadeniz'i görün, nereyi görürsünüz? Tatil için şezlongda yatmayın. Ve bir diğer zaman tuzağı. Kurslar. Ben kursa gideceğim. Dili öğrenmek için kursa gideceğim. Bu konudaki fikirlerimi bildiğiniz için çok uzun anlatmıyorum. Ben onun kursuna gideceğim, bunun kursuna. Ya gitme kursa. Özel ders aldır. Zaten göreceksin o başladığın kursların maalesef 1/3'ünü bitirmiyorsunuz. Hatta 2/3'ünü. En azından bari uzun vadeli boş boşuna paranı kaptırma. Hadi
evine gelen birisiyle daha hızlı çözersin. Çünkü o yazıldığın kurs yarım saat yol, yarım saat dönüş, bir saat öyle gitti. Orada teneffüsler kakarak kiri. Sınıfta 10 kişi ders alıyorsan 1 saatlik dersin sadece 6 dakikası sana. Zaten dersler 1 saat değil 15 dakikası teneffüs. Tut bir hoca, emin ol 2 katı da ödesen daha karlı. Çünkü zaten kursun öğrenci sayısının bölü ne kadarı sana düşüyorsa o kadar zamanı senin. Bu yüzden de lütfen online öğrenin. Yani YouTube'dan öğrenin, Udemy'den öğrenin, nereden olursa öğrenin ama ben kursa gideceğim. Bir de daha büyükleri var. Amerika'ya dil okuluna gideceğim. İngiltere'ye dil okuluna gideceğim. Bu konuya daha fazla uzatmayacağım. Zaman tuzaklarının babası. Yanlış saplantılar, obsesyonlar. Bu obsesyon ben avukat olacağım, kesin avukat olacağım. Hayatını bir tek buna adıyor. Olamadığı zaman 5 senesi, 6 senesi çöpe gidiyor, boşluğa düşüyor. Daha büyük obsesyon. Ben ona aşığım, onunla olacağım, illa benim olacak bilmem ne. Sonra bir bakıyor onunla birlikte olamıyor. Ondan sonra o kadar harcadığı zaman çöpe gidiyor. Ne olur takıntılara vakit harcamayın. Tek kariyere, tek bir şeye odaklanmayın. Lütfen illa şu mesleği yapacağım diyorsan, doktor olacaksan ya bir yandan da müzisyen ol. Bir şeyler yap çünkü hayatını boşa geçirme. Dünyada geçirdiğin bu 60 yıl, 70 yıl, 80 yılı 2-3 tane farklı hayat yaşayarak daha verimli kullanabilirsin. Bir yandan da yarı zamanlı müzisyen ol değerli kardeşim. Ve sonuncusu boş zaman. Hocam boş zamanlarımda ne yapayım? Birincisi boş zaman ne ki? Yani boş zaman işten ve uykudan geri kalan zamansa buna boş zaman demiyoruz. Çünkü o sırada kişisel hijyen, tuvalet vesaire var. Boş zamanınızın teorik olarak olmaması lazım. Neden? Siz zaten yıllık ve haftalık ve günlük takvim yapıyorsunuz. Her an nereye gideceğiniz belli. Ne zaman ders çalışacağınız belli. Ne olur yarınınızı planlayın. Mutlaka bugün uyumadan önce yarınınızı daha zeki, daha akıllı bir insansanız haftanızı planlayın. Boş zamanınız olmasın. Umarım zaman yönetimiyle ilgili aklınıza takılan bir şeyleri çözmüşüzdür. Ve umarım gerçekten kendinize bir parça değer verirsiniz. O 3 saatlik zırvalıkları izlemezsiniz. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.